Değerli izleyicilerimiz, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese Kapıkule'den selamlar. Evet değerli izleyicilerimiz, Türkiye'den çıkış yoğunluğu yaşanıyor. Kameraman arkadaşım size şu anda gösteriyor. Türkiye'nin sıfır noktasındayız. Kapıkule'deyiz. Gördüğünüz gibi ciddi bir yoğunluk var. Evet, bu noktada şu anda bekleme süresi yaklaşık 10 saat. Evet, 10 saat vatandaşlarımızın beklemesi gerekiyor. Saatlerdir burada. Merhaba, nasılsınız? Nereye böyle yolculuk? Almanya, Almanya'nın neresi? Münih. Münih. Kaç haftadır Türkiye'deydiniz? 7 haftadır. Nasıl geçti tatil? Tatil çok güzeldi ama dönüş böyle görüyorsunuz. Kaç rezil. saattir buradasınız? Biz sabah 9'dan bu tarafa bu parktaydık. Yeni buraya kadar gelebildik yani saat 7 saatte buraya gelebildik. 7 saat. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, gerçekten sıkıntı büyük. Türkiye'de nereye gittiniz? Nereye gittim? Memleket Çorum. Maşallah. Ama ben tabii Karadeniz turu yaptım. Artı Ege, Ayvalık, Altınoluk oralarda da tatil. Abi gezmediğin yer kalmamış. Her yeri saydın. Çorum'dan çıktım. Samsun, Trabzon, Ordu, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tokat. Kaç bin kilometre yol yaptın abi, onu soralım. 2300 yaptım. Maşallah. Her yıl böyle geziyor musunuz? Evet. Çok güzel. Peki Almanya'nın neresindensiniz? Ben Münih dedim. Ha, Münih'tesiniz. Münih. Pardon. Peki bu yoğunluğu neye bağlıyorsunuz? Geçtiğimiz yıllara göre kıyasladığınızda? Yoğunluğu bence koronaya, çünkü geçen yıl insanların %90'ı gelemedi. Geçen yıl da gelmiştim ben mecburi. Yani o zaman bomboştu her yer. Bu yıl yani insanlar bunaldı. Kendini herkes memleketlerine attıkları için yani %95'i geldi. Tabii bu karayolu, uçakla, yani insanlar parası vardı harcayamıyordu. İyice bunaldılar. Onun vermiş olduğu atmosferle herkes memleketine geldi. Duyduğum kadarıyla 1,5 milyon araç girmiş. Evet. Yani 1,5 milyon, üçer beşer, biz 2 kişiyiz ama vurduğunuz zaman 5 milyon insan geldi. Sade karayoluyla. Bir de hava yolu var bu işin. Peki bu tabii şöyle bir durum da var. Uçak biletleri de biliyorsunuz geçen yıla göre bu yıl daha da arttı. Bunun da etkisi oldu değil mi? Muhakkak, çünkü dediğim gibi belki benim için değmezdi arabayla. Ama 5-6 kişilik aile olduğu zaman nereden baksanız 3500 euro, 600 euro kişi başı en az. Evet. Hesapladığınız zaman o kadar pahalı oluyor. Evet, ciddi bir de tabii maliyet, dediğiniz gibi 4-5 kişilik ailenin 2500-3000 euro ödemesi ciddi bir para. Peki seneye ne düşünüyorsunuz? Seneye gene Tatil planı ne? seneye Doğu Anadolu, Güneydoğu inşallah. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Almanya'ya selamlar. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Her ne kadar bu yoğunluk olsa da vatandaşlarımız Türkiye'de bulundukları için mutlular pek çoğu. Tabii sıkıntısız bir yolculuk durumu söz konusu değil. Görüyorsunuz çoluk çocuk herkes burada bekliyor. Beklemeye devam ediyor. Bu bekleyiş 10 saate kadar çıkabiliyor. O nedenle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın mutlak surette beklemesinde fayda var. Ona göre planlamasında fayda var daha doğrusu. İşlerini, güçlerini ona göre ayarlasınlar. Yani son güne Türk işi yapıp sakın bırakmayın. Öyle olursa maalesef işbaşı yapamayanlar ya da işi olanlar bu işlerini ertelemek zorunda kalacaklar. Şimdi bakın, burada 1, 2, 3, 4, 5 sıra var. Ve bu kuyruk alabildiğine Edirne'ye doğru uzuyor. Hal böyle olunca da vatandaşın bekleme süresi artıyor. Gümrük görevlileri ileride boşalan peron olduğunda bu sıradan alıyorlar ama bu sırayı gerçekten burada bekleyen insanlar için zor. Merhaba, nasılsınız? Ya vallahi hiç iyi değil. Niye iyi değilsin abi? Lan bu çökelik peynir getiriyorlar kardeş. Merhaba. Ne getiriyorlar? Çökelik peynir, sanki Avrupa'da çökelik peynir yok, bu naletler çökelik peynir taşıyorlar Avrupa'ya ya. Normal abi? bir şey. Birinci sınıf çökelik peynir, her şeyin birinci sınıfı Avrupa'da var. Beyinsizlerin yüzünde birkaç tane beyinsiz kalkıp buradan çökelik götürüyorlar. Peki çökelik götürünce ne oluyor abi? Onu söyle. Ben ne 2 lira çıparını yapacaklar ya. 2 lira ne diyorlar siz Türkçe, ne diyorsunuz? Tasarruf. 2 lira tasarruf. Allah belalarını versin. Neyse. Abi nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Önce dur bir soluklan. Bak kardeşim, ben nereden geliyorum? Dur sana söyleyeyim. Ben Krefeld'den geliyorum. Nereden? Şu an İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan geliyorum. Edirne'yi gezdim, İzmit gezdim. Tekrar eve gideceğim. Abi niye bu kadar sinirlisin? Onu söyle. Ya Derdin abi, ne abi? milletin çökeliğine hasta olmuşum ben.
Nerelisin abi sen? Bingöllüyüm kardeşim. Nereye gittin tatilde? Onu anlat abi. O güzel şeylerden bahset. Ya tatilim çok güzeldi. Nereye gittin? Memleket çok güzeldi ama bir daha aklı olan bu zamanda gelmez. Niye abi? Çok sıcak abi ya. Nereye gittin? Yaşanmıyor. Onu söyle abi. Bingöl'e mi gittin sadece? Yok abi Bingöl'e hiç uğramadım. Çünkü Niye abi? Sosyete oldun sen değil mi? Bodrum'a gittin. Aynen. Hayır. Korona şeyi arttığı için Bingöl'e gidemedim. Kendi ailemi göremedim. Zonguldak ama daha doğrusu insanların az olduğu bölgeler. Biraz daha Alaplı. Önemli değil. Alaplı. Erdal uçuyor önümüze geçiyorlar. Bak yürüsün bak. Bak görüyor musun? Şuradan geçti. Aa görün. Devam. Şimdi hadi görüşürüz hadi. Dikkat et. Evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi çökelik ayrı bir dert. Hal böyle olunca da sırayı da kaçırır tabii. Araya bizim Türk İş hemen girenler oluyor. Şimdi tabii bu noktada evet Avusturya'dan bir vatandaşımız. Merhaba nasılsınız? İyi yolculuklar. Nereye? Avusturya Graz'a. Avusturya. Devam edin isterseniz arkayı bekletmeyeyim öyle konuşalım. Nasıl geçti tatil? Tatil çok güzeldi. Nerelere gittik? Bayağı dolaştık. Nereye gittin abi? Memleketimizde dolaştık. Nerelisiniz? Konyalıyım. Konyalısınız çok. Evet. Bir doğu turuna gittik. Gezdik, memleketimizin her köşesi cennet. Maşallah. 3 senedir gelmiyorduk. Son 3 senede yani memlekette çok büyük değişmeler var. Nasıl bir değişim var? Ne gördünüz? Yaptırandan Allah bin defa razı olsun. Yani anlatılamayacak değişiklikler yapılmış. Çok güzel olmuş. Kaç saattir gümrükte bekliyorsunuz? Şu anda sabah 9'da girdik. 6,5 saattir bekliyoruz. Daha da gümrüğe giremediniz. Evet beyefendinin durduğu noktayı hemen kameraman arkadaşım gösteriyor. Önünde daha çok uzun bir kuyruk var. Gümrük bekliyor sizi evet. Eskiden gurbetçininki çileydi. Şu anda eğlenceye dönüşmüş. Nasıl yani? Biraz anlatır mısın? Alanında bekledik. Çayımızı verdiler. Yemeğimizi verdiler. Dondurmamızı verdiler. Maraş dondurması. Yani eskiden böyle bir hizmet yoktu. Devletimizden, milletimize Allah zeval vermesin. Allah yapandan da yaptırandan da razı olsun. Çok memnunduk. Peki. Bundan sonraki yıllar için ne düşünüyorsunuz? Gelecek miyiz yine? İnşallah seneye gelmeyi düşünüyoruz. Planımızda var. İnşallah. İyi yolculuklar Sağ olun. diliyorum size. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sağ ol. Evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi vatandaşlarımız öyle ya da böyle vatan toprağından artık çıkmak üzeredeler. Yine mutlular. Seneye yine tabii ki vatandaşlarımızın vatan hasreti sevdikleri. Merhaba nasılsınız? İyi yolculuklar. Nereye böyle? Nereye? Görüyorsun nereye gidiyoruz. Evet. Nereye? Hangi ülkeye? Almanya. Almanya'nın neresi? Fulda. Fulda. Peki nasıl geçti tatiliniz? Vallahi iyi geçmedi. Hastalıktan dolayı iyi geçmedi. Yani biz 15 gün kaldık. Hastalandık en iyisi yolumuza devam. Peki kaç saat Memleketimize gideceğiz yani. memlekete? Ne yapalım öyle diyelim. Peki kaç saattir gümrüktesiniz? Ben Kapıkule'desiniz? saat 9.30'da sabah 9.30'dan beri buradayım. Şimdi saat kaç? Yaklaşık 7 saat. 7 saat evet. 7 saat 7 saat 200 metre 300 metre gelmişiz. Evet, yani ama kim bırakmıyor bilmiyoruz. Kim bırakmıyor? Şimdi ileride ben söyleyeyim oradan geliyorum. Peronlar boşaldıkça gümrük görevlileri sıra sıra alıyorlar. İleride de gümrük noktasına girdiğinizde de ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Evet. Size iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Daha da iyi. Görüşürüz. İyi. Sağ olun, iyi akşamlar. Evet. Değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi vatandaşlarımız da hafif de bir Türkiye'den döndükleri için bir burukluk durumu söz konusu. Tam bu noktada İşte görüyorsunuz vatandaşlarımız su ihtiyaçlarını vesaire bir şekilde karşılamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi çocukları olan insanlar için biraz daha zor bu bir şekilde beklemek ama burada tabii bekleme işi bitmiyor. Bulgaristan